Evet, şimdi yaka kesmesine kadar geldim ben. Belli bir uzunlukta ördüm. Buraya kadar kaç santim ördüğümü söyleyeyim sizlere. Düz bir şekilde 39 santim oluncaya kadar ördüm. Daha sonra bakın geldim şimdi yaka kesmesine. Şöyle V'lerden benim toplam 9 tane V'm var. Şimdi 1, 2, 3, 4. V'nin bakın yarısına kadar modelimi normal bir şekilde devam ettirdim. Bu arada modelin ilk kurulum aşamasındayım. Şimdi bu aşamada bakın en son 10 tane ilmeğimi ördüm. Şimdi modelimi bu aşamada bırakıyorum ve kesmelerle devam edeceğim. Şuradan hemen ayracımı alayım. Şuraya hemen ayracımı takıyorum. Bulunduğum noktadan şimdi direkt örüyorum. Kesiyorum. Kesmeyi de yapamadım. Örüyorum, kesiyorum. İlk V'mi yani şöyle 1, 2, 3, 4. V'nin yarısından itibaren kesmeye başladım. Yaka oyuntusu için. Buradan bir tane tam V, şu ortadakini birer tane de şu kenarlardan yarım V kesmiş olacağım yani. Evet. Şimdi bu şekilde kesmemi yapıyorum. Şöyle tekrar göstereyim. 1, 2, 3. 4. V'nin yarısından 5. V'nin tamamı, 6. V'nin de yine yarısını keseceğim tamamen. Daha sonra devam edeceğiz. Evet, şöyle tekrar göstereyim. Biraz önce sanırım yanlış söyledim. Kafam karıştı. 1, 2, 3 buçuk. 1, 2, 3 buçuk. 3,5 tanesini normal şöyle ördüm, bıraktım bakın. Burayı da diğer taraf için bıraktım. Şu aradan bir şöyle de kenarlardan yarımşar, yani toplam aslında 2 tane üçgeni ilk yaka oyuntusu için bırakmış olduk. Şimdi sol tarafı öreceğiz. Burayı bitireceğiz. Daha sonra sağı tekrar dönüp öreceğiz. Şimdi bakın ilk sırayla normal devam ediyorum. Modelimi uyguluyorum. Sıramı bu şekilde bitireceğim. İkinci sırada tekrar kesmeyle karşınızda olacağım. Şimdi normal modelimi kaldığım yerden devam ettiriyorum, uyguluyorum. Evet, şimdi örgünün arka yüzünde modeli ördüm. Şurada geldim, bakın sıra sonu 2 tane ilmeğim var. Bunun 3 tane ilmeğim var. İkisini birlikte alıyorum. Kalan ikisini şöyle birlikte alıyorum. Ve arkada da 2 tane kesme yapmış oldum. Hem arkada hem önde kesme yapıyoruz artık. Şimdi tekrar devam ediyorum. İkisine bakın birlikte girdim sıra başında. Düz bir şekilde ördüm. Sonra ilmeğimi tekrar takıyorum. İkisini düz bir şekilde örüyorum. Bakın ense diyorum, yaka oyuntusuyla devam ediyoruz. Şimdi normal modelimi düz bir şekilde devam ettiriyorum. Yani düz bir şekilde derken nerede kaldıysam ona uygun olarak devam ettiriyorum. Yani ne yapacağım aslında? Sıra başında 2, sıra sonunda 2 tane olmak üzere her sırada kesme yapacağım. Modelimi de normal bir şekilde devam ettireceğim. Daha sonra nasıl yaptım devamını sizinle paylaşacağım. Şimdi bu sırayı bitireyim. Arka sırada tekrar bir kesmeyi ve tekrar şu sıra başlangıcını göstereyim. Daha sonra devam edeceğiz.
Evet, geldim sıra sonuna. Bakın 3 tane ilmeğim var. İkisini birlikte şöyle giriyorum. Kesiyorum. Sonra tekrar şöyle ikisini birlikte giriyorum. Ve kesiyorum. Bu şekilde kesmemi yapmış bulunmaktayım. Şimdi tekrar ön sıradayım. Yine kesmeyle devam ediyorum. Ne yapıyorduk? Direkt iki tanesine girip düz bir şekilde kesiyorduk. Sonra tekrar ilmeği bir sonrakine takıyoruz. Ve yine ikisini birlikte kesiyoruz. Bakın yaka örüntümüz bu şekilde devam edecek. Şurada bakın yeni üçgene başladığımız sırada kesmeye başlamıştık. Şimdi ben bakayım ne kadar keseceğim. Daha sonra sizinle paylaşırım onu. Şimdi ben bir yapayım. Daha sonra kaç sıra, yani tahminen ne kadar kesme yaptım onu size göstereceğim. Şöyle böyle yuvarlak bir yaka olması için şöyle biraz daha 4-5 sıra, en azından 5-6 sıra daha kesme yapacağım. Şimdi ben tamamlayıp dönüyorum. Evet, bakın şöyle yaka örüntüsünü neredeyse üçgenin bitimine sadece bir sıra kaldı. Bu noktaya kadar devam ettirdim. Şimdi yani şöyle baktığımızda 2 tane tam üçgen, bir tane de yarım üçgen şişimizde kalacak şekilde düz bir şekilde, artık kesme yapmadan şöyle bir 4-5 sıra modeli devam ettireceğim omuz için, omuz payı. Ondan sonra keseceğiz. Şimdi hemen bu sırayı böyle 4-5 sıra öreceğim. Daha sonra kesmeyi göstereceğim size. Bu tarafı nasıl yaptıysak bu tarafı da aynı mantıkla yapacağız ve yaka örüntümüzü bitireceğiz. Sonra arkaya geçeceğiz. Evet, şimdi ön için yaka kesmesini yaptım. Bakın bu şekilde. Şöyle göstereyim. Şurada 2 tane V kaldı. 2 tane V kaldı. Zaten aşamalarını sizlerle paylaşmıştım. Şimdi bu yaka oyuntusu. Bir de ense oyuntusunu göstereceğim. Böyle kayık yaka tarzında olacak. Ense oyuntusu içinde 40 santim uzunluğunda ördüm. Diğerini 39 örmüştüm. Bunu da 40 santim uzunluğunda ördüm. Yine aynı, diğeriyle aynı şekilde 1, 2, 3 buçuktan başlayıp kesmeye başlıyorum. Önce şurada 3,5 tane kalıncaya kadar, bakın 1, 2, 3 buçuk tane kalıncaya kadar modelimi devam ettireceğim. Pardon, kesmemi yapacağım. Daha sonra buradan devam edeceğiz. Şimdi şu ortayı keseceğim. Direkt giriyorum, bakın. Kestim. Keserek oraya bir geleyim. Şöyle keserek geliyorum. Evet, şurada dediğim gibi 1, 2, 3 buçuk tane kalıncaklar, bu noktaya kadar şu aradakileri kesiyorum. Evet, şimdi bakın 1, 2, 3 buçuk tane kaldı. Şimdi normal buradan modelimi devam ettiriyorum. Arka sırada kesmelerle başlayacağız. Şimdi sıramı tamamlayacağım. Arkada da yine öreceğim modelime uygun olarak. Şurada 6 tane ilmek kalıncaya kadar öreceğim. 6 tane ilmek kalınca sıranın arka yüzünde ilk kesmemize başlayacağız. Evet, şimdi örgünün arka yüzündeyim. İlk kesmemi yapıyorum. 2 ilmeği birlikte girdim, kestim. Daha sonra 2 ilmeği birlikte girip kesiyorum. Ve tekrar bir önceki ilmeğin içinden geçirip tekrar bir tane daha kesiyorum. Yani ne yapmış oldum aslında? 3 tane kesme yapmış oldum. Yaka örüntüsünde 2'şer tane kesme yapıyorduk her sırada. Ense örüntüsünde 3 tane yapıyoruz ki çok derin bir kesik olmasın diye. Şimdi tekrar örgünün ön yüzündeyim. Direkt ilk 2 ilmeği düz olarak girdim. Bir tane ördüm, kestim. Şimdi takıyorum tekrar. Tekrar ikisini birlikte kesiyorum. 2. Takıyorum tekrar. İkisini birlikte kesiyorum. 3. Bu şekilde 3 tane kesme yapmış oldum. Şimdi kalan ilmeklerimi modelime uygun olarak devam ettireceğim. Arka yüzde bir kez daha yine tek kesmeyi göstereceğim sıra başına gelindiği için. Sonra zaten aynı mantıkla devam edecek. Hemen tamamlayıp dönüyorum. Evet, sıra sonuna geldim. Şimdi önümde 4 tane ilmek var. İkisini birlikte ördüm. Ve bir öncekinin içinden
geçirdim. 2 tane kesme yapmış oldum. Yine ikisini birlikte ördüm. Bir öncekinin içinden geçirdim. Bu şekilde 3 tane kesme yapmış oldum. Şimdi önde de tekrar bir kez daha göstereceğim. 1 2 ve 3. Evet, 3 tane ilmeği kesmiş oldum. Şimdi bakın, aynı şuradaki gibi motif bitecek ve sadece 2 tane V oluşacak. Bu kadar ilmek kalıncaya kadar aynı şekilde kesmeyi yapacağız. Daha sonra şu kısım gibi düz örme kısmı olmadan direkt olarak ilmekleri kesip kapatacağım. Burada da aynı işlemi yapacağız. Daha sonra görüşeceğiz. Evet, en sonuncusunda bakın bu şekilde verdikten sonra ön ve arka şöyle hazır. Şimdi bunları bir kenara ayırıyorum. Şimdi sırada kol var. Kolun bir tanesini ben hazırladım. Diğerini birlikte yapacağız. Şöyle bakın, 60 tane ilmek attım. Şöyle bir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 sıra 2 ters 2 düz olarak lastik ördüm. Daha sonra bu 60 ilmeği 93 ilmeğe çıkarıp modelimi devam ettirdim. Şimdi lastiği ben hazırladım. İlmek artırmayı size göstereceğim. En çok anlaşılmayan konulardan birisi zaten ilmek artırma. Lastiğimi ördükten sonra kalınlığı kendi dilediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz, lastiğin kalınlığını. Ben bu kadar tercih ettim. Şimdi bakın, burada 60 tane ilmeğimiz vardı ya. Bunu 93'e ulaştıracağız. Bunu nasıl yapacağız? Direkt modelimi uygulayarak yapıyorum. Şöyle kenardan bir tane artırıp düz yapıyorum. Neydi? 5 tane düz örüyorduk öncelikle. Modelimiz bu şekilde kuruluyordu. Bir tane artırdım. 2. Şuradan hemen bir tane daha çekiyorum. 3. Şuradan bir tane daha çekiyorum. 2, 4, 5 tane düzüm oldu. Şimdi hemen bir tane ters örüyorum. Bakın şöyle aradan direkt çektim. Bir tane artırdım. Bunu da ters olarak öreceğim. Şöyle çeviriyorum ki delik olmasın diye, ajur olmasın artırma yerimde. Gizli artırma yapıyorum. 2, 3 tane ters oldu. Yine şöyle aradan çekiyorum. 1, 2, aradan çektim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 tane düzümü ördüm. Direkt model kurulumuyla artırma yapıyoruz. Hemen şöyle 1, 2, 3 tane tersimi örüyorum. Devam ediyorum düzlerle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, bir tane şuradan artırıyorum, 10. Yani bir buradan örüyorum, bir artırıyorum. Yani önemli olan burada sayıyı yakalamak ve şöyle baktığımızda aralarda açıklık bulunmaması. Devam ediyorum 3 tane tersten sonra. Pardon, 10 tane düzden sonra 3 tane ters öreceğim. 1. Bir dakika, şurayı bir ters mi yapmışım en son? Konuştuğu için çocuk kafam karıştı. Tersmiş bunlar. Ters. Ters. Şimdi 10 tane düz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10.
Devam ediyorum. 3 tane ters. Terslerde artırma yapmak zor oluyor. O yüzden düzlerde yapacağım. Şimdi hemen düze geçerken artırma yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Şimdi 3 tane tersimi yapıyorum. 1 2 3 düzleri örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 3 tane tersimi örüyorum. 1 2 3 yine 10 tane düzüm örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Şimdi bakın bayağı bir artırma yaptım. Şimdi ilmeklerimi sayacağım. Kaç tane ilmeğim olmuş toplam. Evet, ben şu an bütün ilmeklerimi saydım. Yaptığım artırmalar ve şuradakilerle birlikte toplam 93 tane ilmeğim var. Yani ben ilmek sayısına ulaşmışım. Önemli olan burada sayıyı tutturmak. Nerede artırma yaptığınız hiç önemli değil. Şimdi 10 tane düzden sonra 1 2 3 tane tersimi örüyorum. 1 2 3 4 5 tane örüyorum. Son üçünü de birlikte toplayıp tek ilmeğe düşürüyorum. Evet, bu şekilde model kurulumuzu yapmış olduk. Şöyle tekrar göstereyim. Bakın toplamda kaç tane? Bir tane yarım. 1 2 3 4 5 6 7 6 tane, tam bir tane de yine yarım şekilde, bakın şu şekilde üçgenlerimiz olacak. Şimdi ben bunu modeli kurup kurulumunu yaptık zaten. Belli bir uzunlukta öreceğim. Daha sonra kaç santim ördüm sizinle paylaşacağım. Ördükten sonra direkt bakın dümdüz şekilde keseceğim ve birleştirmeyi yapacağım artık. Hemen tamamlayıp dönüyorum. Evet, mohel kazak videomun ikinci bölümüyle karşınızdayım. İnşallah son bölümü de olacak. Şöyle bakın, kolu ben belli bir uzunlukta ördüm. Şimdi kaç santim ördüğümü sizinle paylaşacağım hemen. Artık inşallah birleştirmeyi yapıp bu videoda kazağımızın son şeklini göreceğiz. Şöyle bakın, kasmadan 47,5 santim uzunluğunda örmüşüm. Şimdi bunun birleştirmesini de göstereceğim sizlere. Bakın şimdi ben üst taraftan, omuzlardan diktim bu şekilde. Bakın diktiğimiz zaman baklava dilimi gibi model çok güzel göründü. Bu tarafa da bakın aynı şekilde. Kolunda bir tanesini ben diktim, birleştirdim. Şöyle alt kısmını da birleştirdim. Şimdi diğerini de birlikte dikme işlemini yapacağız. Birleştirme yaparken çok önemli bir husus var. Şöyle bakın, kolun üst kısmını ikiye tutuyorsunuz. Şöyle ikiye düzgünce katlıyorsunuz. Daha sonra şu orta noktayı getiriyoruz. Omuz kısmına, bakın şu omuzdan, iki bedenin birleşme kısmından burayı sabitleyeceğiz. Daha sonra da bu noktadan önce kolun bir yanını keseceğiz. Daha sonra keseceğiz diyorum, dikeceğiz. Daha sonra da diğer yanını dikeceğiz. Tabii izin verirse benim kızım. Bakın şu noktadan da şöyle iki tam orta noktadan sabitliyorum. Ve şöyle. Evet, bir dur da yapalım kızım. Ben de açacağım. Tamam, sen de yaparsın. Evet, bakın bu şekilde birleştirmeyi yapıyorum. Bir dur. Şimdi. Zaten diğer videoların hepsinde de aynı teknikle birleştirdim mevcut. Ama bunda da
Yine acemiler için göstermek istedim. Bakın. Bu şekilde birleştirmemi yapıyorum. Dediğim gibi önce bir tarafını birleştireceğim alt noktaya kadar. Daha sonra da diğer tarafını birleştireceğim. Şimdi önce ben bu tarafını bir birleştireyim. Daha sonra diğer kısımda görüşelim. Evet, bırakırsan ilacı. Evet, şimdi bakın ben bir yanını kolun diktim. Şimdi diğer yanını da dikeceğiz. Her zaman için ikiye ayırıp tepe noktadan dikin. Eğer şu alt kısımdan dikmeye başlarsanız orantısızlık olacaktır. En doğru ölçü yukarıdan başlayarak dikmektir. Şimdi yine bakın yukarıdan iğnemi takıyorum. Daha sonra dikmeye başlıyorum. Evet. Şöyle karşılıklı ilmeklerimi alarak dikişimi yapıyorum. Kazak biraz uğraştırıcı, uzun sürdü ama biraz da benim başına oturamamamdan kaynaklandı. Yoksa aslında bu kadar uzun süren bir proje olacağını düşünmüyorum. Kızımın doğum günü vesaire derken bayağı bir zaman girdi araya. Odaklanamadım. Ama keyifle giyeceğimi düşünüyorum. Çünkü çok hafif. Sadece 2,5 yumak, 2,5 bile değil hatta 2 yumak, 200 gram, 300 gram falan ip gitti. Yani 200 gram diyorum, pardon, 20 gram. Bir yumak 100 gram, 220 gram falan kullanmış oldum aslında toplamda. Çok hafif bir kazak oldu yani. Evet, şimdi tepeyi de yine başladık. Koltuk altı noktasına kadar dikiyoruz. Zaten alttan da başlamıştım şu noktadan. Koltuk altı mesafesini tahmin edip buraya kadar dikmiştim. Şimdi burayı da tamamlayıp dönüyorum. Artık yakayla devam edeceğiz. Şöyle geniş bir yaka bıraktım. Böyle kayık yaka gibi. Çünkü direkt yuvarlak yaka istemedim. İp biraz böyle yiyebilecek cinsten, insanı rahatsız edebilecek cinsten bir ip olduğu için direkt böyle hani boğazımızı sıksın istemedim. Daha böyle rahat, relax bir yaka yapmayı planlıyorum. Bakalım. Şimdi tamamlayıp dönüyorum. Evet, kolların birleştirmesini de tamamladım. Bedenimiz hazır. Şöyle bakın, gayet güzel oldu. Şimdi gelelim yaka kısmına. Bu bıraktığımız açıklıktan şimdi ilmek çıkararak başlayacağız. Şöyle ense kısmından başlayacağım ki bitiş yerimiz enseye gelsin. Arka kısma gelsin diye. Şöyle bakın, ilmeğin üstünden batıyorum. Öncelikle şöyle bir tane ipimi çıkarıyorum. Daha sonra şunu bir düğümleyelim de sıkıntı yaşamayalım. Evet. Ardından bakın şöyle kapatılan tahmini olarak her ilmeğin üzerinden şöyle birer tane batarak ilmek çıkarıyorum. Misinalı şiş lazım bu aşamada. Ölçüsü çok da önemli değil. Bakın şimdi geliyorum, diğer tarafa geçiyorum. Şöyle ilmeklerin kenarlarına batıyorum. Bazıları bu aşamada şey soruyorlar bana. Kaç tane ilmek çıkardın diye. İnanın hiç saymıyorum. Kaç tane ilmek çıkardığıma dair hiçbir fikrim yok. Sadece önemli olan burada çok ilmek çıkarıp hani yığım yığım bir yaka olmasını engellemek. Bir de ilmek sayısını az çıkarıp dar bir yaka olmasını istemiyoruz. O yüzden de bu ikisi olmadığı sürece
3 aşağı 5 yukarı çok da bir şey fark etmeyecek. Evet bakın. Şöyle etrafından tamamen kapatılan ilmeklerden bakın her birine şöyle birer tane altından girerek batıyorum. Çok böyle dediğim gibi sık ilmek almamaya dikkat edelim. Göz kararı ilmeklerimizi alalım. Daha sonra böyle doğaçlama bir yaka yapacağım. Umarım güzel olur. Evet. Şimdi bu şekilde bakın şöyle yakanın çevresine ilmek çıkararak geçeceğim. Daha sonra da yakayı nasıl örüyoruz birazdan göstereceğim. Şimdi ben tamamlayıp dönüyorum. Evet, bütün çevresini bakın bu şekilde ilmek çıkararak geçtim yakanın. Şöyle benim misinalı şişim uzun olduğu için böyle kenarlardan misinayı böyle çıkararak döne döne öreceğim. Şimdi bulunduğum noktadan direkt şuradaki lastik modelini uygulamaya başlıyorum. Yani 2 ters 2 düz. Hemen başlıyorum. 2 tane düzümü örüyorum. Sonra geliyorum. 2 tane tersimi örüyorum. 2 tane düz örüyorum. 2 tane ters örüyorum. Böyle döne döne 2 ters 2 düz şeklinde sırayı tamamlayacağız. Bir üst sırada da düzlerin üzerine düz, terslerin üzerine ters yaparak belli bir uzunlukta yakayı öreceğiz. Şimdi ben modeli doğaçlama yaptığım için ne kadar örüleceğini bilmiyorum. Ben bir öreyim ne kadar öreceğimi. Daha sonra size kaç sıra ördüm veya kaç santim ördüm söyleyeceğim. Şöyle bakın direkt 2 düz 2 ters şeklinde ne yapıyorum? Örüyorum. Düzlerimi de öreyim. Terslerimi örüyorum. Düzlerimi örüyorum. Burada ön arka yok. Direkt ön yüzden 2 ters 2 düz yaparak öreceğiz. Misinalı şişte zaten öyle bir durum oluyor. Arka ön gibi bir durum yok. Tek yüzden örülüyor. 2 tane düzümü de örüyorum. 2 tane tersimi de örüyorum. Şimdi bakın geldik misinanın geniş kısmına. Şöyle arka kısımlardan bir yerden misinamı çıkarıyorum. Şöyle yapalım, evet. Daha sonra buradan tekrar örmeye devam ediyorum. En son bakın 2 ters yapmışım. Yine devam ediyorum. 2 düz şeklinde döne döne modelimi tamamlıyorum. Şimdi ben belli bir mesafeye kadar öreceğim. Daha sonra geleceğim. Evet, lastiği bakın bu şekilde toplamda 12 sıra ördüm. Şimdi geldik lastiği kapatmaya artık. Bu uzunluk yaka için benim için yeterli. Siz değiştirebilirsiniz tabii ki. Ben 12 sıra ördüm. Şimdi kapatma işlemine geçiyoruz. Direkt bakın tersi ters ördüm. Tersi ters ördüm. Bir öncekinin içinden geçirdim. Sırada düz ilmeğim var. Düze giriyorum, düz örüyorum. Bir öncekinin içinden geçiriyorum. Düzü düz örüyorum. Bir öncekinin içinden geçiriyorum. Tersi ters örüyorum. Geçiriyorum. Düzü düz örüyorum. Bir önceki ilmeğin içinden geçiriyorum. Bakın bu şekilde kapatmalarımızı yapıyoruz. Şimdi sıra sonuna kadar, bu başladığımız noktaya kadar tüm ilmekleri kapatalım. En son bitişi göstereceğim. Tamamlayıp dönüyorum. Evet, yakanın tamamen kenarlarından keserek tamamladım. Şimdi şu misinalı şişlerle örülünce böyle bir görüntü ortaya çıkıyor kesme yaptığımız zaman. Hemen bunu göstereyim. Bakın iğnemi taktım bu aşamada. Şöyle. Bir dakika kızım lütfen. Bakın.
Bu şekilde düzeltme yapıyorum. Şöyle iğne ile arkayı toparlıyorum. Bakın öne baktığımız zaman hiçbir sıkıntı kalmadı. Şöyle birkaç defa daha. Dur anneciğim. Dur. Bak Ela'cığım da. Tamam anneciğim. Çok az kaldı bak. Şimdi ölçeceğiz. Kaç santim olduğunu sen söyle, tamam mı? Şöyle içinden geçelim. Evet, bu şekilde. Daha sonra da yürüteceğim böyle. Ve burada sabitleyip keseceğim. Evet, böylelikle kazağımızı bitirmiş bulunmaktayız. Nihayet, çok şükür. Şöyle bakın. Gayet güzel, tatlı bir kazak oldu ama tek sıkıntısı içine bir şey giymemiz lazım. Çıplak tene değdiği zaman gerçekten yakıyor ve çok rahatsız ediyor. O yüzden içerisine bir atlet veya body ile giymek gerekiyor. Şimdi ölçülerini vereyim hemen. Evet, bu arada ölçülerini de sizlerle paylaşmak istiyorum. Şöyle enden 47,5 santim. Boydan şöyle omuzlardan bakalım. 44 santim crop bir tarzı var zaten. Şöyle yakanın ortasından tam baktığımda da 37 santim uzunluğunda. Kolların daha önce de zaten ölçüsünü vermiştim ama bir de şöyle dikilmiş haliyle söylemek istiyorum. Bu şekilde kaç santimmiş hemen bakalım. Evet, 47 santim uzunluğunda dikilmiş haliyle de. Kazak bu şekilde tatlı sevimli bir kazak oldu. Dediğim gibi tek dezavantajı yemesi, yani cildi yiyor. O yüzden içine bir şey giymek lazım. Ama tarz olarak da farklı güzel bir kazak oldu. Deneyeceklere kolaylıklar diliyorum. Ben bunun detaylı üzerime giyilmiş fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşacağım. Şu an ekranda adresimi görüyorsunuz. Zaten profildeki fotoğrafımla, yani Instagram'daki fotoğrafımla YouTube'daki fotoğrafım da aynı. Oradan da beni rahatlıkla bulabilirsiniz. Başka projelerde görüşmek dileğiyle. Kanalıma abone olup beni takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın.